Herkese merhaba. Ben Gülpembe Yakın. Yakın Sanat'ın kurucusuyum. Resim öğretmeniyim. Ayrıca toplamda 400 saatten oluşmuş olan sanatla terapi ve yaratıcılık eğitimlerine katıldım. Hem yüksek lisans tezimi hem sanatla terapi ve yaratıcılık eğitiminin sonundaki tezimi çeşitli sanatla terapi çalışmalarını yaparak bitirmiş oldum. Videomun başlığı olarak nasıl sanat terapisti olunur gibi bir başlık seçmiştim. Bunu anlatırken önce kendi serüvenimden devam edeyim. Kendim anlatırken bunu da anlatmış olayım size. Ben 42 yaşında Pamukkale Üniversitesi resim öğretmenliğine bölümüne girip 46 yaşında da bölüm öğrencisi olarak bitirmiştim. Bitirdiğim yılda yüksek lisansa başladım. O yıllarda sanat terapisi, sanatla terapi ve yaratıcılık kavramlarına denk geliyordum. Ama bu eğitimin nereden alınacağını bilemiyordum. Resim öğretmenliği eğitimim sırasında da asıl ilgimi çeken alan yaratıcılıkla ilgili alanlar. İnsanlar nasıl yaratıcı olur? Nasıl yaratıcılığını geliştirir? Bir de resmi yapan kişinin ya da sanat eserini oluşturan kişinin iç dünyası nedir? Ben onun iç dünyasına nasıl ulaşırım? Yaptığı esere bakarak o kişinin iç dünyasını anlayabilir miyim? Anlayamaz mıyım? Bunlar ilgimi çekiyordu. Bir de lisans eğitimi sırasında insanın sanatsal gelişimi isimli bir ders vardı. Bu derste de biz öğrenciler olarak konu belirleyip verilen programın içinden bir konu seçip konu anlatıyorduk. Biz de 3 arkadaşı olarak zihinsel gelişimin bir göstergesi olarak resim konusunu seçmiştik. Orada da şunu gördüm. İnsanın zekası yaptığı resimlere yansıyordu. Zihinsel gelişimi daha gerilerde olan bir kişinin resmiyle zihinsel gelişimi daha üst düzeyde olan birisinin yaptığı resim çok farklı. Böyle ufak ufak konular gördükçe bunların hepsini birleştirmeye başlamıştım ben. Sanatla terapi eğitimi nasıl alınır? Sanat terapisi eğitimine nereden ulaşabilirim derken bizim resim öğretmenliği bölümünün de böyle bir ders yok. PDR'ye gidiyorum, PDR hocalarıyla görüşüyorum. Bana yardımcı olabilir misiniz diye. Onlar da kendi derslerin içinde böyle bir dersin olmadığını söylüyorlar. Bana yardımcı olamayacaklarını belirtiyorlar. Bölüm başkanından gidiyorum. O da yardım edemeyeceğini söylüyor. Ben böyle birkaç kez gidip geldikten sonra PDR bölüm başkanı benim dedi kendi hocam sanat terapisi eğitimleri alıyordu. İstersen onun telefonunu vereyim. Onunla bir görüş dedi bana. Verdiği telefon numarasını aradım. Aradığım kişi Gülnur Beyazıt Işıker'di. Ona işte ben tez yapmak istediğimi, sanat terapisi alanına ilgi duyduğumu, bana tez konusunda yardımcı olup olamayacağını sordum. Bana bu konuda yardımcı olamayacağını, kendilerinin de eğitimi daha yeni bitirdiğini ve istersen bana kendi eğitim aldıkları yerin telefon numarasını verip onlarla iletişime geçebileceğini söyledi. Ben de o numarayı aradım. İşte bu eğitime katılmak istiyorum diye. O yıl Bursa'da 2010 yılında Bursa'da sanatla terapi ve yaratıcılık sempozyumu düzenlenecekti. İlk eğitim alan kişiler de orada tez sunumlarını yapıp belgelerini alacaklardı. Bursa'ya sempozyumu izlemeye gittiğimde gerçekten ilgimi çekti. Hem
Hem yaratıcılık konuları var, hem sanatı kullanarak terapi var. Tezleri de dinlediğinde evet, benim aradığım alan buymuş dedim. Sonra eğitime katılmak istediğimi söyledim. Bir ön görüşme yaptılar. Neden eğitim almak istiyorum, neden gelmek istiyorum gibi. Eğitime önce giriş modülünü, 30 saatlik bir giriş modülü var. O giriş modülüne yalnızca giriş modülünü alıp bırakabiliyorsunuz. Eğitim İstanbul'da olacak. Aura Psikoterapi Merkezi ile Uludağ Üniversitesi'nin birlikte yürüttükleri bir program bu. 30 saatlik bir program. 2 hafta sonunda olacak. Denizli'den İstanbul'a gelip gideceğiz. Gider miyim, gidemez miyim derken 30 saatlik o eğitime gelip gittim. Daha sonradan bütün eğitimin 300 saatlik bir eğitim olduğunu öğrendim. Haftada bir gidip 3 saatlik eğitim alıyorsunuz. Bunun için her hafta benim Denizli'den İstanbul'a gelip gitmem lazım. Ben tek başıma hiç İstanbul'a gitmemişim. Gider miyim, gitmez miyim diye düşünürken, eşimle konuşurken en sonunda eğitime katılmaya karar verdik. Ama başladıktan sonra eğitimi yarıda bırakamıyorsunuz. Devam etmeniz gerekiyor. Birkaç hafta eşimle birlikte gelip gittim eğitim için. Daha sonradan kendim gelip gitmeye başladım Denizli'den İstanbul'a. Çarşamba günü sabahleyin yola çıkıyorum. Akşama eğitime katılıyorum. Ertesi günü gece 4'te kalkıyorum. Tekrar uçağa binip Denizli'ye geliyorum. Bu 2 sene boyunca böyle sürdü. Daha sonradan eğitimi 15 günde bir yapmaya başladılar. 15 günde bir gelip gitmeye başladım. Tez aşamasına geldiğimizde de daha uzun sürelerle gelip gitmeye başladık. 2010 ile 2016 yılları arasında sanatla terapi ve yaratıcılık eğitimi için ben Denizli'den İstanbul'a gelip gidiyor oldum. Eğitim 30'ar saatten oluşmuş modüller halinde yapılıyor. Giriş modülü, resim modülü, müzik modülü, drama modülü gibi çeşitli modüller var. Bu modülün bir kısmı uygulamalı, bir kısmı teorik. 10 saati, yani 30 saatlik modülün 10 saatinde de o alanın ustası geliyor. Mesela müzik bölümü için, müzik modülü için Vedat Sakman'la çalışmıştık. Tiyatro modülü için Hakan Pişkin'le çalışmıştık. Bu eğitim süresince hem kendimiz terapi aldık, hem nasıl uygulanabilirliğini gördük, hem süpervizyonlar aldık. Bir kişi diğer kişiye uygulama yaparken seyirci olduk. Kendimiz sahnede olup uygulama yaptık. Diğer arkadaşlar bizim seyircimiz oldular. Kendimiz kendi memleketlerimize dönüp ya da kendi iş yerlerimize dönüp oradaki uygulamalardan hazırlanıp giderek süpervizyonlar aldık. İşte hoca ile görüştüğümüzde biz nerede yanlış yapıyoruz, nerede neyi yapmamız gerekiyor ya da yapmamamız gerekiyor. Hocaya ben sorduğumda ya da hepimiz sorduğumuzda ne yapmamız lazım gibi hocamız Nevin Eracar'ın bize söylediği ne yapacağınızdan ziyade sizin ne yapmayacağınızı bilmeniz daha önemli demişti. Hatta ben tezimi yaparken yönlendirici bir soru sormuşum. Böyle düşünmüş olabilir, kızınız böyle düşünmüştür gibi bir soru yöneltmişim. Hoca dedi bana asla böyle bir yönlendirici soru soramaz.
ne düşünmüş olabilir gibi soru sorabilirsin. Ama böyle düşünmüş olabilir, böyle mi düşünmüştür gibi sorular soramaz. Bunlar bizim sürekli gelişmemize yardımcı eden olan unsurlar oldular. Ben sanat ve terapi eğitimi almadan önce resmi yapan ya da sanat eserini oluşturan kişinin iç dünyasına yaptığı esere baktığımda onun iç dünyasını anlayabileceğimi zannetmiştim bu eğitim başlamadan. Yaptığı esere baktığınızda herhangi bir fikir sahibi olabiliyorsunuz ama bunun için kesin yargılarda bulunamıyorsunuz. Asla ve asla. Çünkü herhangi bir çocuktan örnek verelim. Bir çocuk eli büyük yaptı diyelim. Bu eli yapmasının nedeni çocuk dayak yediği için de büyük yapmış olabilir. El becerileri iyi olduğu için de büyük yapmış olabilir. Kendini beceriksiz hissettiği için de büyük yapmış olabilir. Ya da çocuk kulağı büyük yaptı diyelim. Kulağı sancıdığı için de büyük yapmış olabilir. Dayak yediği için de büyük yapmış olabilir. Müzik dinlemeyi çok sevdiği için de büyük yapmış olabilir. Bunlar bize ipucu verir ama hep karşıdakine sorular sorarak onu anlamaya çalışırız. Biz eğitime başladığımızda toplamda 300 saatlik bir eğitimdi. 300 saati bitirdiğimizde o sıralarda eğitimi toplamda 400 saate çıkardıklarını söylediler. Biz başladığımızda 300 saatle başladığımız için istersek bitirebilecektik. Ama bizim gruptaki arkadaşlar diğer kalan dersleri de tamamlayalım istediler. Ben de öyle istedim. 400 saat için devam ettik grup olarak. 400 saatin yani toplamda 400 saat yapıyor tabii ki tezle birlikte. Eğitimin sonuna doğru tez konumuzu belirledik. Ben bir kişiyle çalıştım. Eşinde bipolar bozukluk olan bir kadınla sanat ve terapi uygulamaları yaptım. Daha sonra da bunun tezlerini yazıp savunmasını gerçekleştirdim. Tez aşaması çok öğretici bir aşama. O arada o güne kadar edindiğimiz bütün bilgileri gözden geçirmiş oluyoruz. Hepsine tekrar bakmamız gerekiyor. En öğretici kısmı demeyeyim de öğreten bir kısmı, önemli bir kısmı. Yani eğitim aldım, tezi yapmasam da olur gibi bir şey yok. Daha sonradan bu eğitimi, bizim 400 saatle bitirdiğimiz eğitimi şu an 550 saat kadar süren bir eğitim haline getirdiler. Gittikçe gelişiyor. Böyle diyebilirim. Aynı memleketteyseniz sorun olmayabilir belki gelip giderken. Ama Denizli'den İstanbul'a gelip gitmek epeyce bir çaba harcamayı gerektiren bir şey. Ama ben çok memnunum. Çok severek yapıyorum. Benim kendime faydası olduğu gibi başkalarına da faydası var. Başkalarına faydasının olduğunu görmek beni çok mutlu ediyor. Eğitime kimler katılıyor derseniz, kimler katılabilir? Sanat alanından eğitim görmüş kişiler ve psikoloji alanından eğitim almış kişileri kabul ediyorlar bu eğitime. Küçük yaştan çocuklarla da çalışılabilir, büyüklerle de çalışılabilir. Her yaştan kişiyle çalışılabilir. Bunları farklı videolar halinde paylaşacağım yine. Eğitim almak isteyenlere kolay gelsin. Maalesef eğitim yalnızca büyük şehirlerde yaygınlaşamadı. Belki ileride yaygınlaşabilir. Hepinize kolay gelsin diliyorum.